Kuzey kutbuna yakın yerlerde gerçekleşen, görülmeye değer nefes kesici ışık gösterilerini görmüşsünüzdür. Canlı olarak olmasa da fotoğraflarıyla veya videolarıyla karşılaşmışsınızdır. Daha kolay ulaşılabildiği için kuzey ışıkları olarak bilinse de Güney kutbunda da görülmektedir. Aurora denilen bu doğa harikası ışıklar ismini Roma şafak tanrıçasından almıştır. Aurora'nın dans eden ışıkları bize muhteşem manzaralar sunar. Peki nasıl oluşur bu ışıklar? Kaynağı nedir? Gelin bu muhteşem doğa olayını inceleyelim. Aurora'nın kaynağı nedir diye sorduk. Kısa cevabı, dünyamızın manyetik alanı olan manyetosfer ve güneştir. Yeryüzünde yaşamın filizlenmesi manyetosferin varlığıyla gerçekleşti ve devam etmesi de yine onun varlığına bağlıdır. Dünyanın iç manyetizması gezegenin etrafında kuyruklu yıldıza benzer bir balon şeklinde olan manyetosferi oluşturur. Güneşten gelen zararlı parçacık ve radyasyonları büyük oranda engeller. Aynı zamanda gezegenin atmosferini güneş rüzgarı aşındırmalarına karşı korur. Manyetosferimiz güneş, gezegen ve yıldızlar arası koşullara yanıt veren dinamik, birbirine bağlı bir sistemin parçasıdır. Dünyanın merkezine yakın derinliklerde erimiş ve elektrik yüklü olan demirin çalkalanmasıyla uzaya kadar çıkan bir manyetik alan oluşur. Dünyanın güneşe bakan tarafında manyetosfer dünyanın yarıçapının yaklaşık 6 ile 10 katı kadar uzanır. Manyetosferin diğer tarafı uzunluğu dalgalanan 60 dünya yarıçapında ve ayın yörüngesinden çok öteye uzanır. Güneşe bakan tarafın daha kısa olmasının sebebi güneş rüzgarlarının bu taraftan manyetik alanı sürekli bombardımana tutarak sıkıştırmasıdır. Güneş sistemimizdeki birkaç gezegen manyetosfere sahipken Dünya kayalık gezegenlerin en güçlüsüne sahiptir. Dünyadaki yaşamın kaynağı Güneş, bize ısı, ışık, enerji verirken aynı zamanda uzaya ve kendi sistemine sürekli olarak zararlı ışınlar ve radyasyonlar da yayar. Dünyadaki yaşam bu zararlı ışınlardan gezegenin sahip olduğu manyetik alan sayesinde korunur. Güneşte her an yaşanan patlamalarla güneş rüzgarları oluşur ve bu rüzgarlar uzaya serbest dolaşan elektron ve proton tanecikleri fırlatır. Güneş rüzgarından yayılan tanecikler manyetosfer ile etkileşime girerken yönleri değişerek uzaklaşırlar. Manyetik alanı atlatıp geçen tanecikler atmosferde bulunan gaz molekülleri ile çarpışırlar. Atmosferde en çok bulunan moleküller azot ve oksijen molekülleridir. Bu çarpışma sonucu çok fazla foton oluşur ve yayılır. Bu fotonlar da bize o muhteşem manzarayı sunar. Parıldayan auroralara baktığınızda dünyanın manyetik alan çizgilerini aydınlatan 1 milyara yakın çarpışmayı izlemiş olursunuz. Atmosferde etkileşime girdikleri moleküllere göre farklı renklerde ışıklar oluşabilmektedir. Oksijenle karşılaşan parçacıklar yeşil veya kırmızı renkte ışıklar oluştururken azot molekülleri ise mor ve mavi ışık tonları oluşmasına neden olur. Dünya gibi manyetik alanı olan diğer gezegenlerde de auroralar oluşabilir. Tabi atmosferinde bulunan farklı moleküllerin yoğunluğuna göre renkleri de farklı olabilir. Jüpiter ve Satürn'de oluşan auroralar keşfedilmiştir. Geceleri muhteşem manzaralar oluşturan bu ışıklar gündüz pek görülmezler. Çünkü ışıkları güneş ışığından sönüktürler. Diğer bir ismi kutup ışıkları olan bu doğa olayını gözlemlemek isterseniz, isminden de anlayacağınız üzere kutuplara yakın yerlere gitmeniz gerekecek. Kutup ışıkları dünyanın manyetik kutuplarının çevresinde oluşan auroral oval denilen halkalara yakın yerlerde ortaya çıkarlar. Kuzey ışıklarını izlemek için Alaska, Norveç, Kanada, güney ışıkları için Avustralya ve Yeni Zelanda iyi seçenekler olacaktır. Sonuç olarak güneşten yayılan parçacıklar atmosferdeki gaz atomlarına çarparak bu atomların yörüngesindeki elektronları uyarır ve yüksek enerjili yörüngeye çıkarlar. Tekrar kendi seviyelerine dönerken ışığın temel birimi olan foton açığa çıkar. Bu etkiyi biz muhteşem ışık gösterileri olarak izleriz. Doğanın bize sunduğu eşsiz deneyimler bana hep Carl Sagan'ın şu sözünü hatırlatır. Muhteşem bir şey bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor. Carl Sagan'ın bilim öncesi insanların gökyüzüne bakınca neler düşlediği ile ilgili harika bir hikayesini Gecenin Bel Kemiği isimli videoda anlatmıştım. Kozmos kitabını okumayan veya bu hikayeyi dinlemek isteyenler için açıklamalar ve kartlara videoyu bırakıyorum. Bir an için avcı toplayıcı insanların yaşadığı dönemde olduğunuzu ve kuzey ışıklarını gördüğünüzü hayal edin.
Siz olsaydınız ne düşünürdünüz? Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler.